Arada çay da içiyorum. Fatih Altaylı gibi çıtır çıtır soruyorum çünkü. Yo. Yani. Hakikaten öyle Fatih Altaylı gibi duruyor. Yani teke tek diye şuradan devam edebiliriz. Peki kaynak sektörü nasıl gidiyor sizler için? Bu gazlar niye internetten direkt satılmıyor? Demiş ki tüplerin vanalarını çok sıkmayın, açılmıyor. Çekişle vurunca da vana elimizde kalıyor. Mikmak gaz altında paslanmaz kaynağında hangi gazı kullanmalıyız? Enes Ak26 demiş ki gaz içeriğinde oksijen olmamasının avantajları ve dezavantajları nelerdir? Bazı gazların tam dolu gelmediği söyleniyor, doğru mu? Demek ki böyle bir rivayet çıkmış ortaya, bir dedikodu. Gazın üzerinde yüksek saflıkta yazıyor. Saf olmayan gaz nasıl anlarım? YouTube'da bu videonun altına yorum yapan 2 abonemize ve Instagram'da da yine bu videonun altına yorum yapan bir takipçimize toplamda 3 adet basınç düşürücü gaz saati hediyemiz olacak. Herkese merhaba. Bugün Lindegaz Türkiye konuğumuz Alper Bey ve Yiğit Bey. Misafir ediyoruz kendilerini İzmir'deki atölyemizde. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz sizlere. Çok teşekkürler. Bizler de çok iyiyiz. Yağmurlu bir İzmir gününde buluştuk zor şartlar altında. Güzel, keyifli bir sohbet yapmak istiyoruz. Evet. Öncelikle sizlerin görevlerini hemen bir tanıtalım. Alper Bey, siz hangi görevdesiniz? Ben Türkiye ve Orta Doğu Kurumsal İletişim Direktörüyüm. Hı hı. Toplam 7 ülkeden sorumluyum şu an. Hı hı. 3 yıldır da Linde'de çalışıyorum. Harika. Merhabalar, tekrardan merhaba. Yiğit Kurttepeli. Ben yaklaşık 10 yıldır Linde'de çalışıyorum ve uygulama satış yöneticisi olarak görev ifşa etmekteyim şu an. Hatta geçen hafta Instagram'dan dedik ki Lindegaz Türkiye'yi misafir edeceğiz, konuğumuz. Bize bu konu hakkında merak ettiğiniz sorular varsa mutlaka yöneltin. Sizden de pek çok sorular geldi, güzel sorular. Şimdi birazdan sizlerle onları da yönelteceğiz. Keyifli bir sohbet olacak diye umuyorum. Bizim Weldolf olarak Linde ile de uzun süreli bir partnerliğimiz var. Açıkçası çok keyifli geçiyor bu iş ortaklığı. Çünkü sizlerin çok geniş ürün grupları var. Aslında Lindegaz sadece kaynak sektöründe değil, çok farklı sektörlerde de yer alıyor değil mi? Örnek vermek gerekirse. Örnek vermek gerekirse gıda sektöründen başlayıp üretimin içindeki neredeyse bütün proseslerde gazlarımız kullanılıyor. Evet. Aynı zamanda medikal gazlarımız çok önemli bir rol oynuyor. Özellikle Covid pandemisi sırasında birçok hastaya nefes olduk Türkiye çapında. Öyle bir ulvi aslında sorumluluğumuz var bu anlamda. Hı hı. Aklınıza gelecek konunun uzmanı Yiğit Bey tabii ama üretimin her alanında Lindegazlar kullanılıyor. Ben Yiğit Bey'e pas atayım burada. Endüstriyel gazlar içerisinde aslında 5 ana segmentte değerlendiriyoruz. Hı hı. Kaynaklı imalatlar veya imalat sanayi bunun en önünde gelen bir uygulama alanı diyebiliriz. Ama bunun dışında Alper Bey'in de belirtmiş olduğu gibi gıdadan tutun kimyaya kadar, metalürjiye kadar birçok segmentte faaliyetlerimiz, uygulamalarımız ve ürün tedariğimiz bulunmakta. Peki kaynak sektörü nasıl gidiyor sizler için? Türkiye'ye nasıl görüyorsunuz şu anda? Yapılacak daha fazla şeyler olduğuna inanıyoruz. Öncelikle yani geleneksel üretimlerin dışında daha farklı açılımlar da olabilir. Açıkçası Lindegaz Türkiye olarak ve uygulama satış ekibi olarak bütün satış kadromuzla beraber biz bu konuda öncü olmaya gayret ediyoruz. Bizim için sadece buradaki karışım gazlarının uygun metotlarda kullanımı değil, bunun dışında da belki de ısıtma, soğutma diye adlandırabileceğimiz ön işlemlerin de desteklenebileceği prosesleri de biz net bir şekilde yapabilmeyi, hayata geçirebilmeyi ümit ediyoruz. Bu konuda da yoğun bir faaliyetimiz ve çalışmamız var diyebilirim. Türkiye'nin her yerinde operasyon yürütebiliyorsunuz. Öyle bir altyapınız da var şu an. Evet. Alper Bey siz buyurun. Yiğit Bey az önce söylediğiniz aslında ilk olarak şunu da eklemek istiyorum. Kaynak sektörü bildiğiniz üzere çok tehlikeli de bir iş alanı. Biz Linde olarak emniyetli iş yapmayı her şeyden önce tutuyoruz. Bu anlamda belki sektörün de gitmesi gereken nokta emniyet algısının daha da artması yönünde olacaktır. İkinci sorunuza gelmek gerekirse Türkiye'nin her yerinde varız. 35 tane satış ortağımız var. Bizim tesislerimiz haricinde Anadolu'nun her yerine ulaşıyoruz bu satış ortaklarımızla. Yani bugün bizi izleyenlere şunu söyleyebiliriz. Türkiye'nin herhangi bir ilinden bizden sipariş verebilirsiniz. Bizim mutlaka ulaşan bir satış ortağımız oraya vardır. Bu anlamda bize ulaşmaları bütün sorunu çözecektir diye düşünüyorum. Süper. Hatta dedik ki yani mutlaka Instagram'dan bize sorular sorun, direkt muhatabına iletelim. Bence tam bununla ilgili bir soru geldi şimdi aklıma. Ben de şimdi telefondan bakıp bunları sizlere yönelteceğim. Kullanıcının ismini de, takipçimizin ismini de söyleyeyim. Erhan Toprak. Abi bu gazlar niye internetten direkt satılmıyor? Neden diye 4 tane soru işareti koymuş. Erhan Bey'e güzel bir haberimiz var. Evet, Erhan Bey'e bu güzel haberi verebiliriz. Lindegazmarket.com isimli ticaret sitemiz yaklaşık 3 yıldır yayında. Son 2 yılda da gerçekten büyük bir aşama kaydetti. Kendisi orada tabii şirket bilgilerini girerek
üye olabilir. Bizden de arkadaşlarımız kendisine ulaşarak üyeliğini onayladıktan sonra siparişlerini verebilir. Ki bir yılı aştı mı bilmiyorum. Belki 1,5 yıl oldu. Biz de Wellwolf olarak Linde Market için bir tane video çekmiştik. Evet. Kolay bir sipariş. Çünkü bizim de hesabımız var. Hesabımıza tanımlı olarak işte atölyemizde kullandığımız tüplerin siparişlerini, işte boş tüplerimiz var, şu yeni tüplere ihtiyacımız var şeklinde zaten oradan sipariş verebiliyoruz. Şimdi bir ekrana, bir köşeye o videonun linkini yerleştiririz merak edenler için. Oradan da sipariş verdiğimizde görebilirler. Bir ilave de şu olabilir. Sadece buradaki endüstriyel gazların tedariğinden ziyade gaz uygulamaları için kullanılabilecek bir takım ekipmanlar veya ticari ekipmanlar da bu web sitemizden rahatlıkla sipariş verilebilir. Gerekirse uygulamaya ilişkin ilgili ekipmanların teşhisi buradan yapılabilir. Bu vesileyle de açıkçası bütün potansiyellerimizi, müşterilerimizi, merak edenleri lindegazmarket.com'u ziyaret etmeye teşvik etmek isteriz. Peki böyle biraz karışık sorular soracağım. Bazıları teknik. Hızlı hızlı bunları yanıtlarsak bence bizi izleyenler de merakla takip edeceklerdir. Demiş ki nickname'i okumakta zorlanıyorum. BLTNC72. Tamam. Tüplerin vanalarını çok sıkmayın, açılmıyor. Çekişle vurunca da vana elimizde kalıyor. Demek ki böyle böyle bir sahada bir problem söz konusu mu? Böyle bir şey var mı? Bunu söyleyebiliriz ama şöyle başlamak isterim. Tüpler hepimizin bildiği gibi derin çekme olan tüpler ve bunlar yüksek basınçlara dayanabilmesi için dizayn edilen tüpler. Yani derin çekmeden kastımız şu, tüp bütün gövde olarak bir bütün. Buradaki tek ek yeri vanası ve vanasının da özenli bir şekilde kontrol edilmesi gerekiyor. En hassas yer orası En mı? hassas yer orası. Mümkünse tüpü A'dan B'ye hareket ettiriyorsak mutlaka koruyucu başlıklarını kullanmamız. Bir tüp arabasıyla atölye içerisinde veya kaynak makinesine ulaştırmak istiyorsak atölye içerisinde böyle hareket ettirmemiz gerekiyor. Ama böyle soru da yani çok sıkmayın abi açılmıyor gibi bir serzenişle gelmiş. Yani bunu çok sıktık, az sıktık diye bir şey olabilir mi? Hiçbir etkisi yok. Tüplerin vanası genelde kelebek vana şekilde olan bir dizaynda ve çok hafif bir el hareketiyle açılıp önündeki bir basınç düşürücüyle ilgili debi ve basınçla rahatlıkla son kullanım noktasına ürünler gönderilebilir. Tamam. Kullanıcılara yegane tavsiyem kesinlikle işte anahtar veya bunun gibi çekiç, bunun gibi aktivitelerle veya bunun gibi enstrümanlarla yaklaşmamaları olur. Tamam. Çok basit bir soru gelmiş. Atasoy Refik'ten. Neden Lindegaz? Çok güzel bir soru. Değil mi? Böyle manşet bir soru yani. Pazarlamanın temelini oluşturacak. Aynen öyle. En başa dönebiliriz. Her şeyden önce bir gaz bulutuyduk. Oradan başlayarak aslında gazları hep yönettik. Evet. Neden Lindegaz? Lindegaz 140 yıllık, neredeyse 140 yıllık, hatta 140 yıldan da fazla süredir iş yapan bir global firma. Az önce söylediğim gibi biz aslında bütün partnerlerimize, çalışma ortaklarımıza emniyet ve kalite iletiyoruz. Bizi ayıran özelliklerimizden biri bu ve aynı zamanda uzun süreli gerçekten güçlü işbirlikleri kurmak üzerine yol alıyoruz ve bu noktada biz aslında bir teknoloji ve uzmanlık da, bu 140 yıllık uzmanlığı da müşterimize iletiyoruz. Neden dediğimizde hani ilk aklıma gelenler bunlar oluyor ama ben tabii Yiğit Bey'e de pas atmak istiyorum. Teşekkürler Alper Bey. İlave olarak şunları söyleyebiliriz Burçin Bey. Gerçekten bizler müşterilerimizin veya partnerlerimizin, iş ortaklarımızın sorunlarını çözmeye yöneliyoruz. Uygulama satış ekibi aslında bunun için dizayn edilmiş bir ekip. Ve ben de bu ekibin yöneticisi olarak segmentinde uzman olan arkadaşlarla farklı segmentlere ilişkin son noktada ulaşılabilecek çözümler üretmeye çalışıyoruz. Tabii ki bizim asli işimiz gaz. Yani gazın en efektif kullanılabileceği çözümleri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Ama bu esnada zaman zaman prosesleri de iyileştirebiliyoruz. Zaman zaman proseslerin içerisindeki problemleri de giderebiliyoruz. Aslında siz problem çözmeye talipsiniz değil mi? Yani bir çözüm farklı ortağı. bir uygulama Kesinlikle. olabilir. Ön tav da gerekebilir. Evet. İşte çok farklı geometride bir parça da olabilir. Kesinlikle. İlk defa kaynağı yapılacak bir şey de olabilir. Biz burada Burçin Bey en optimal çözümü müşterilerimize sunmakla mükellefiz. Ve gerçekten bir değer yaratarak bu satışı, bu çözümü önermek istiyoruz. En önemli vurgulayabileceğimiz nokta budur diye düşünüyorum. Evet. Bir tane teknik soruyla devam etsek. Tabii ki. Mikmak gaz altında paslanmaz kaynağında hangi gazı kullanmalıyız? Aslında biz bununla ilgili bir video da çekmiştik. Wolf'la beraber bir videomuz var. Evet. Bu konu hakkında yani yine alternatifli gazlar var aslında Tabii ama. Ki. Ben ticari isimleriyle anabilirim. Kronigon 2 ve Kronigon S2 olarak bizim ifade ettiğimiz iki farklı gaz karışımımız var. Kronigon 2 için belki de
yüzey hassasiyeti olmayan uygulamalarda rahatlıkla kullanılabileceğini söyleyebilirim, ifade edebilirim. Cryogen S2 için de yüzey kalitesinin birazcık daha etkin olması istenen bir prosesi eğer işletiyorsak Mic-Mac kaynağında bunu öneriyoruz. Rahatlıkla keyifli sonuçlar alabilir kullanıcılarımız. Gerçekten çok güzel, keyifli bir tane videomuz var bizim bununla ilgili. Biz de eski çalışmalarımızda yine o videoyu mutlaka ekranda belirtiriz sizlere. Şu an bakabilirsiniz. %100 argonla piyasada bir yanlış bilgi bir yerden bir yürümüş gitmiş vesaire. Olmaz diye bir şey yok ama bu gazı kullanmak yerine doğrusunun işte %2 örnek vermek gerekirse içerikli gazlarla beraber nasıl güzel performanslar alabildiğimizi uygulamalı olarak gösterdik. Mutlaka o videoyu da takip etmenizi isteriz, arzu ederiz. Enes Ak26 demiş ki gaz içeriğinde oksijen olmamasının avantajları ve dezavantajları nelerdir? Buna şöyle cevap verebiliriz aslında Burçin Bey. Güzel bir soru. Belirgin bir dezavantajı olduğunu söyleyemem. Çünkü gaz seçimi optimal bir kaynak metoduna ilişkin en optimal şekilde yönetilen bir süreç. Örnek vermek gerekirse Mic-Mac yapıyorsanız veya TIG yapıyorsanız farklı karışım gazlarını kullanmalısınız. Evet. Oksijenin buradaki rolü ne diye soracak olursak da veya bunu cevaplamak istersek Enes Bey'in sorusuna cevaben kaynak banyosunun daha stabil hale gelmesini, ark stabilizasyonunu arttırması gibi seçkin öncelikleri var ve gerçekten biz yaklaşımımızı şu şekilde yapıyoruz. Kaynak mühendisi arkadaşımızla beraber, ekibimizin içerisindeki kaynak mühendisi arkadaşımızla beraber en uygun prosese ilişkin en uygun reçeteyi müşterilerimize veya potansiyellerimize sunmakla mükellefiz, görevliyiz. Ben burada bizlerle direkt iletişime geçmelerini veya bizlere ulaşmalarını ve süreci de birlikte yürütebileceğimizi de vurgulamak isterim. Bence de. Çünkü çok vaka bazlı gidiyor. Kesinlikle. Şimdi adamın derdi kapasite arttırıp öyle hız mı? Evet. İşte hangi malzemeye kaynak yapıyorsunuz? Öyle. Alüminyum, paslanmazın bir sürü çeşitleri var. Dublex'ten yani işte kesinlikle. Uygulama bu nerede kullanılacak? İşte denize mi inecek bu parça gibi bir sürü konu var. Kesinlikle. Linde olarak genel yaklaşımımız basit bir soru cevap formuyla prosesin gerçekten bir analizini yapabilmek ve bu analize ilişkin çözüm önerilerimizi sıralayabilmek. Nereden ulaşacaklar size bu arada? Bize ulaşsınlar derseniz. Bir çağrı hattınız mı var? Bir çağrı hattımız var, e-mail adreslerimiz var veya pazarlama@lindegaz.com'a ulaşılabilir. Pazarlama@lindegaz.com. Lindegaz.com.tr'ye ulaşabiliriz. Bütün taleplere. Bütün taleplerimiz yaklaşık 48 saat içinde de cevaplanıyor. Böyle bir şeyimiz var, yönetimimiz var. Tamam. O yüzden bize mail üzerinden, internet sitemizden ulaşabilir bütün takipçilerimiz. Süper. En kısa sürede cevaplayacağız. Tamam. Bu da bence harika bir çözüm oldu. Arslan BLL. Şöyle birleştirilmiş bir soru var. Merhabalar. 200 bar ve 300 bar tüplerin sağlamlık testlerini karşılaştırdığımızda İşte yatay devrilip düşme, vana kısmı temaslı düşme ve diğer sağlamlık testlerinde nasıl sonuçlar elde ediliyor? Anladığım kadarıyla bir güvenlik testiyle ilgili bir şeyde. İki farklı bardaki 200 bar ve 300 bar bunların arasındaki farklar var mı? Bunları biraz merak etmiş anladığım kadarıyla. Tüpler aslında bu vesileyle standart bir test prosedürüne tabi tutuluyorlar. Şöyle bir ayrım yapmak mümkün. Yanıcı, yakıcı veya inert gazların bizim tüplerimizde, Linde tüplerinde boyunlarında birer takip halkaları vardır ve biz yanıcı yakıcı ürünler için 5 yılda bir hidrostatik ve diğer testleri tabi tutarken diğer inert ürünler için belki 10 yılda bir testleri yapıyor oluyoruz. Burada sorulan soruya ilişkin aslında bütün etmenleri ele aldığımızı söyleyebilirim. Yani bunun içerisinde düşme testleri veya vana grubuyla ilgili olan testler de dahil. Gaz tiplerine göre farklı testler Gaz tiplerine göre farklı testler oluyor. O yüzden böyle bir ayrımla biz geri dönen müşterilerimizden gelen servisi tamamlanmış olan ürünlerin her birini aslında bir görsel olarak test ediyoruz. Ardından o takip formlarına ilişkin bu tüplerin her birine gerekli test prosedürleri seri olarak uygulanmakta. Neden farklı barlarda tüpler var? Bu aslında yeni oluşan bir gelişme diyebiliriz. Artık daha efektif bir şekilde birkaç üründe daha fazla gazı taşımak için 300 bar teknolojileri veya daha farklı ambalaj tiplerine yönelmekteyiz. Bardan kastımız bir basınç birimi olarak kullanıyoruz biz bunu. Bilmeyenler olabilir. Mutlaka onu da altını çizelim. Evet. Demek ki farklı basınç
miktarlarında Kesinlikle. tüplerde kesinlikle. olabiliyor. Birazcık yani en efektif şekilde sonuca ulaşabilmek için artık müşterilerimizin sahasında belki de en efektif çözümleri ulaştırmaya yöneliyoruz. Hani konuşmamızın başında da söylemiştik. Bizler de kendimizi yeniliyoruz ve sürekli olarak sanayiden gelen bu talepleri de değerlendirip ona ilişkin çözümleri ulaştırmaya çalışıyoruz. Aslında 300 barda böyle çıkan bir çözüm diyebiliriz. Tamam. Ek olarak belki bir şey ekleyeyim. Buyurun, lütfen. Sözünüzü böldüm ama Lindagaz Türkiye olarak yaptığımız en büyük yatırımlardan biri de aslında tüp filomuz zaten. Tüp filosu derken zaten pazardaki bizi bilen takipçilerimiz de bilecektir. Tüplerimiz genelde gayet nizami boyalı, üstünde etiketleri eksiksiz, hatta her birinde barkod olan, karekod olan tüpler. Biz de takip ediyoruz. Evet, yani bu anlamda hani biz bu yatırıma önem veriyoruz şirket olarak. Boyasız, işte eskimiş Lindagaz tüpü göremezsiniz. Bu anlamda da hani bunu eklemek istedim. Hızlı bir şekilde devam ediyorum. Bu ilginç. Bazı gazların tam dolu gelmediği söyleniyor. Doğru mu? Demek ki böyle bir rivayet çıkmış ortaya, bir dedikodu. Tam gelmiyor ne demek? Yani tam gelmiyor demek. Bir kola aldım yarısı boş gibi bir şey söz konusu mu? Adam göremiyor ya çünkü tüpün içinde. Doğru, haklı var. Ne yapacak? Nasıl kontrol edecek bunu? Çok basit bir kontrol yöntemi var. Herkesin elinde mutlaka bir basınç düşürücü veya bir regülatör bulunuyordur. Tüpler sahaya geldiği zaman üzerinde kaç bar içerdiği yazan bir ibare mutlaka bulunmakta. Regülatörünü tüpe bağlayıp direktman regülatörün vanasını açıp, tüpün vanasını açıp manometreden oradaki tüpün ihtiva ettiği basıncı net bir şekilde görebilirler. En basit yöntem bu. Örnek vermek gerekirse tüpün içeriği 230 barsa 230 barı orada görüp göremediklerini test edebilirler. Çok altını çiziyoruz çünkü hala çok karıştırılıyor. Sorun yok. Tekrar etmekte de bir sakınca yok. Regülatör dediğimiz aslında piyasada sizlerin gaz saati olarak bildiğiniz aparat. Bu regülatörleri taktığınızda aslında orada iki tane gaz saatinden kastımız iki tane işte göstergesi var. Bir tanesi basıncı gösteren saat ve cinsi bar. İşte şimdi az önce sizin bahsettiğiniz tüpün içindeki doluluk oranını test edeceğimiz, göreceğimiz yer orası. Diğer tarafta debi, o da gazın akış hızını bize gösteren. O da litre bölü dakika cinsinden Kesinlikle. gösteriyor. Mesela Lindagaz'ın spesifik argon basınç düşürücüleri veya regülatörleri diyelim, litre bölü dakika cinsinden bu çıkışı net bir şekilde gösterirler. Ağırlıklı olarak argon regülatörlerimizde böyle bir yönelim var. Çünkü sizin de tahmin edeceğiniz gibi ağırlıklı olarak gene kaynaklı işlemlerde kullanılan basınç düşürücüler bunlar. Evet. Bu ayrım çok net bir şekilde buradan görülebilir. Doğru. Ve test yapılabilir. Karbondioksit tüpü soğuk havada çabuk biter mi? Eskiden sıcak yerdeydi. Tüpün yarısına kadar da çok iş yaptığım oldu. Soğuk yere aldıktan sonra yarısına kadar dolu tüp hemen bitti. Aslında güzel bir soru çünkü bazı ürünler tamamıyla likit olarak saklanırlar. Karbondioksit buna en güncel örnek veya soruyla ilişkili verilebilecek en güzel cevap. Karbondioksit tüplerin içerisinde mutlaka likit bir ürün bulunmaktadır. Ve bizler kullanıcı olarak gazlaşan kısmını aslında kullanıyoruz. Dolayısıyla oradan şuraya gelmek isterim. Karbondioksit ürünü için sıcaklık önemli bir etmendir. İdeal bir sıcaklıkta yeterli buharlaşmaya sahip olduğu müddetçe gazlaşacak ve gaz ürününü kullanmaya çalışacağız. Bunun için şöyle düzeltici, önleyici faaliyetler olabilir. Bir karbondioksit tüpüyle çalışılan bir kaynak prosesi varsa bir karbondioksit ısıtıcısı kullanılabilir. Regülatörlere entegre edilen tesisatlarda kullanılabilen bunun gibi farklı çözümler kullanıcılar için gerekli çözümü ulaştırıp onların sağlıklı bir şekilde kullanmasına sebep verecektir. Bu arada biz de yani şimdi sahada uygulamaya geçme esnasında yaşanan bazı problemleri de biliyoruz özellikle karbondioksit için. Bu sebeple gaz ısıtıcıları, karbondioksit tüp kullanıyorsanız gaz ısıtıcısı kullanmanızı da tavsiye ediyoruz. Bunlar da sizin prosesinizde herhangi bir aksaklığa yol açmaması için, o debinin bir akışında bir problem olmaması için kullanmanızı tavsiye ettiğimiz ekstra aparatlar. Bu soruyu da ben çok merak etmiştim. Gazın üzerinde yüksek saflıkta yazıyor. Saf olmayan gaz nasıl anlarım? Yani acaba yüksek saflıkta yazmıyorsa bu sefer başka bir şey mi kullanıyorum diye bir soru var. Bu da soru, güzel bir soru. Doğru. Bizim genel kanımız şu şekilde veya üretimimiz şu şekilde ilerliyor. Bunu söyleyebiliriz. Standart dolumlarımız vardır. Örnek vermek gerekirse direkt safiyet üzerinden bunu örnekleyelim. 99.995. Bu bizim için bir standart dolumdur ve bu safiyete ilişkin A, B, C ürününü müşterimiz alacak demektir. Yüksek safiyetteki ürünler ise
99.999 artık 5 grade veya 6 grade onun üzerine giden ürünler. Ve bu grade'e göre de örnek vermek gerekirse konvansiyonel bir kullanım için mi bu ürün kullanılacak veya laboratuvar tipinde bir kullanım için mi bu ürün kullanılacak, bunu ayırt edebiliriz. Genellikle yüksek safiyetteki ürünlerin birçoğu laboratuvar ortamında kullanılan ürünler diye adlandırabiliriz. Bir diğer noktada şunu söylemek isterim. Yüksek saflıkta olan ürünler için mutlaka bir analiz sertifikası veya bir analiz tebliği üretici tarafından müşterilere sunulmaktadır. Biz Lindegaz olarak da bu talep geldiğinde mutlaka standart olarak bu ürünün safiyetini belirten bir analiz sertifikasını ürünün içerisine yerleştirip müşterilerimize ulaştırıyoruz. Evet. Harika. Bir sürü teknik konudan da bahsettik. İşin açıkçası aslında daha pek çok soru da gelebilir. Bence bu sohbet videosunu belki ilerleyen dönemlerde bir kez daha yaparız. Daha farklı sorular da gelir. Kesinlikle. Bence çok keyifli oldu. Kesinlikle. Sizin eklemek istediğiniz başka bir konu var mıdır Lindegaz'la ilgili? Tabii Burçin Bey, ben bir konuda eklemek istiyorum aslında. Biz Lindegaz Türkiye olarak bir sosyal sorumluluk projesi başlattık. Amacımız aslında tamamen Türkiye'de biliyorsunuz maalesef sürekli iş kazaları yaşanıyor. Ve dünyada da bu aslında böyle. Bunu engellemek için hem iş hayatında hem trafikte hem günlük hayatta nasıl kazalar engellenir diye ufak bilgiler paylaştığımız bir hesabımız var. Instagram'da aktif olarak çalışıyoruz. Facebook hesabımız var. Tamamen Linde içinden çıkan gönüllü bir çalışma bu. Bu yeni bir hesap mı yoksa bir etiketle? Yeni bir hesap. Öyle olur. mi? İsmi Sana Bir Şey Olmasın. Sana bir şey olmasın. Evet. Tamam, bunu da yine ekranda belirtelim. Sana Bir Şey Olmasın org olarak da Instagram'da bulabilir takipçilerimiz. Amacımız Türkiye'deki aslında emniyet algısını daha ileriye taşımak her anlamda. Hem trafik hem iş hem de özel hayatlarda. Yine çok takdir ediyoruz. Teşekkür ederiz. Bunu da bizim takipçilerimize duyurmuş olduk. Bu arada zaten bize Instagram'dan sorularınızı gönderin dediğimizde, hatta size bir sürpriz hediyemiz olacak diye de belirtmiştik. Biz istedik ki buradan en çok beğendiğimiz bir tane soruyu ya bir kişiye bir tane regülatör, gaz saati hediye edelim. Şu an size gelen sorulardan en çok beğendiğiniz var mı? Soru güzel dediğiniz var mı? Vay, Yiğit Bey'e soralım. Açıkçası teknik olarak bir şeyi ele almak gerekebilir. Belki de oksijenin avantajlarının veya dezavantajlarının sorulduğu soru soran kullanıcımızı hatırlayamıyorum ama evet. Ya güzel ben bir şimdi soruydu. buradan tekrar söyleyeceğim. O zaman NS_AKK26 bu takipçimiz bizden bir tane Linde gaz saati regülatör kazandı. Emniyetli günlerde kullansın. Evet. Bir tane daha verelim diye de konuştuk. Yine Instagram üzerinden. Bu sefer de şey yapalım istedik. Siz Lindegaz Türkiye'nin Instagram hesabı da var. Biz bu videonun teaserını Instagram'da yayınlayacağız. Zaten Lindegaz Türkiye'yi de etiketleyeceğiz. Etiketlediğimiz zaman Lindegaz Türkiye'yi takip edin. O videomuzun, o teaser'ın altına yorum yapan bir takipçimize bir tane daha gaz saati Lindegaz hediye etmiş olsun. Basınç düşürücü, regülatör ya da piyasada işte gaz saati olarak geçen aletler bunlar. Son olarak da yine biz bu videoyu YouTube'da yayınlayacağız. Şu anda YouTube'dan izliyorsanız yine benzer şekilde YouTube'daki videomuzun altına yaptığınız yorumlar arasından yine oradaki 2 tane takipçimize, YouTube abonemize yine Linde gaz saati hediyemiz olacak. Çok keyifli bir sohbetti. Bizler için de öyleydi. Teşekkür ederiz. Umarım tekrarını en kısa zamanda birlikte yapıyor oluruz. Umarız harika olur. Belki ekibinizden farklı kişiler de gelirler. Tabii ki. Hatta işte bir pandemi araya girmesi aslında sahada da yapmak Evet. istediğimiz bazı çalışmalar vardı. Evet. İnşallah daha sağlıklı günlere geçiş yaparsak önümüzdeki günlerde sizlerle beraber sahada da farklı videolar çekmek istiyoruz. Memnuniyet duyarız. Geldiğiniz için tekrar Biz teşekkürler. teşekkür ederiz. Biz teşekkür Sağ ederiz olun. Burçin Bey. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Görüşmek dileğiyle. Herkese kolay gelsin. Hoşçakalın.